Merhabalar, hoş geldiniz. Farklı renklerle çalıştığımızda hem kız hem erkek bebekler için uyumlu kadife iple yaptığımız sırkamızı anlatacağız bugün. Aslında aynı modeli daha ufak boyutta çalışmıştım. Videolar arasında mevcut. Oradaki çalışmamda yakadan başlayarak yapıyoruz zaten. Orada ilk iki sıra haroşayı ördükten sonra videomu başlatmıştım. Buna rağmen anlamayan, en baştan itibaren göstermemi isteyen arkadaşlarım için tekrar öreceğiz. Aynı zamanda 2 yaş ölçülerini de anlatacağım ki bu sayılarda örmek isteyen arkadaşlarıma yardımcı olmak adına. Hırkamızın büyüklüğü 1-2 yaş uyumlu olacak. Santim olarak ölçülerini videonun sonunda vereceğim. Ona göre örgünüze başlarsınız inceledikten sonra ölçüleri. 3 tane ip kullanacağız. Sizin çalıştığınız ilik sayısına göre de düğmeye ihtiyacınız olacak. Cep çalışmamız olacak. Dilerseniz iki yerde cep, dilerseniz hiç cep koymadan da örebilirsiniz. Kolay bir çalışma olacak zaten. Ancak biliyorsunuz kadife iplerin kalınlıkları değişiyor. Kullandığınız ipe göre, şişe göre hırkanızın büyüklüğü, küçüklüğü değişecektir. Buna dikkat ederek örgünüze başlayabilirsiniz. Kolay gelsin. Örgümüzde kullanacağımız ipten bahsedeyim. Her zaman örgüme başlarken ip bilgisi vermeye çalışıyorum. Bu reklam ya da işbirliği değil biliyorsunuz. Himalaya Dolphin Baby serisinden çalışacağız ve 120 metre uzunluğunda. Kadife ipler kendi içinde kalınlıkları değişiyor biliyorsunuz. Bazı örgülerimde 120 metre uzunluğunda başka marka iple çalışıyorsanız hemen hemen benimle aynı ölçülerde örgü ortaya çıkarırsınız desem de mesela bu markada bir ip, bu da 120 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında. Bu da yine 120 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında ama kalınlıklar arasındaki farkı size göstermek istiyorum. İplerin arasındaki farkı ördüğüm örgü üzerinde ölçerek göstermek istiyorum. Şimdi iki tane yaka çalıştım. Bu iki yakamın da sayıları da aynı. Kestiğim sayılar da aynı. Ama gördüğünüz gibi büyüklükler farklı oldu. Şu Himalaya ile ördüğüm hemen en dar yerinden ölçtüğümde 35-36 santim. Buradaki yine aynı sayılarda yaptığım diğer ipimle Nako ile ördüğümde 44 santim. Buradaki uzunluğuna baktığımda 9,5 santim. Himalaya ile yaptığımdaki uzunluğa baktığımda da 8 santim. Gördüğünüz gibi santim olarak aralarında bir aynı fark var. Buna göre örgünüze başlarsınız. Bizler örgümüze Himalaya ile başlayacağız. Şiş numaram da 4,5 olacak. Eğer sizin örgünüz sıkı oluyorsa 5 numarayı da tercih edebilirsiniz. İpimizi aldık. 4,5 numaralı şişimize tam 62 tane ilmeğimizi atıyoruz. Kadife iple örgümüze başlarken ilk ilmekleri atarken biliyorsunuz buradaki püf noktamız neydi? İlk ilmekleri atarken biraz rahat gevşek olarak başlayalım ki sonra örgümüzde esniyor ya, altı ilk başlangıç kısım kasmasın. Bunu engellemek amacıyla bildiğiniz başlama tekniğiyle ilmeklerinizi atabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Şimdi çok sıkmadan hemen hemen bu iki ilmeğimin arasında yarım santim bir mesafe var. Bu şekilde ilk ilmeklerimizi atalım. Çok sıkmıyorum. İpimi rahat bırakıyorum. İlmeklerimin arasında da biraz mesafe var. Bu şekilde tam 62 tane ilmeğimizi atarak gelelim. Bildiğiniz başlama tekniğiyle örgünüze başlayabilirsiniz. Sıkmıyorum. Biraz gevşek olarak ilk ilmeklerimi atıyorum. Gevşek olarak 62 tane ilmeğimi attım. Burada ipimi bağlıyorum. 2 diş haroşa sırası çalışacağız bu 62 ilmeğimizde. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgüm boyunca bu şekilde yapacağım. İlk ilmekleri örmeden alacağım. Haroşa örgüme hemen başladım. Beni takip eden arkadaşlarım biliyor. Ben haroşamı bu teknikle örüyorum. Sizler bildiğiniz gibi çalışabilirsiniz. Sonuç fark etmez. Ters örgü örer gibi yapıyorum ben haroşamı. Sizler düz olarak örüyorsanız bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonuç fark etmez dediğim gibi. Bu 62 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Ön yüze geçelim. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Burada da haroşa örmeye devam ediyorum. İki sıra örgümüzün ön yüzünde 2 sıra haroşa olacak şekilde çalışalım. Bir detay olmadığı için bu sıraları yapalım. Sonra tekrar beraber devam edelim.
Sıralarımı tamamladım. 2 diş haroşa sıram oluştu. Ön yüzden, arka yüzden haroşa olacak şekilde çalıştık. Örgümün ön yüzündeyim. Şu başlangıç ipim sol taraftaysa örgümün ön yüzünde olduğunu anlıyorum. Şimdi yakamızda düz örgülere geçeceğiz. Ancak baştaki 4 ilmeğimiz ve sondaki 4 ilmeğimizi haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Şurada göstereyim. Baştaki ve sondaki 4 ilmeğimi haroşa ve yakamızda kesmeler yapacağız. Bu 4 haroşanın dibinde 2 ilmeğimi bir alıp keseceğim. Yine burada da aynı şekilde 2 ilmeği bir alıp keseceğiz. Düz örgüler olacak ortadaki ilmeklerimiz. Arka yüzden de ters olarak öreceğiz. Şimdi ilk sırayı geçerken burada artık örgümüzün ön yüzündeyiz ve düz örgülere başlayacağız. 4 noktada kesme yapacağız. Bu 4 ilmek haroşamın dibinde zaten örgüm boyunca kesmemi yapacağım. Bu sırayı geçerken şuradan ve yine yakamın bu tarafına doğru şu noktada da bir kesme yapacağım. Bu sırayı geçerken sonuç olarak 4 ilmek eksiltmiş olacağız. Örerek daha iyi anlayacaksınız tabi. Baştaki 4 ilmeğimi haroşa olarak çalışıyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. 4 ilmek haroşamı ördüm. Düz olarak ören arkadaşlarım da şaşırmasınlar. Burada bildikleri gibi haroşaya çalışıyorlar. Düz örenler de 4 düz örmüş olacaklar. Şimdi bu yanındaki 2 ilmeği yönünü düzeltmek istiyorum ben. Yönünü düzelttikten sonra ikisini bir alıp düz olarak kestim. Şu hattı oluşturmak istiyorum simetrik olarak. Şu şekilde dışa doğru bir düz kesim olsun istiyorum. Burada da aynı şekilde simetrik olacak şekilde bu hattı oluşturmak istedim. Sizler ilmek alış şeklinize göre ne tarafta ilmeğinizi çevirmeniz gerekiyorsa ona göre yaparsınız. Kesmemi yaptım. Burada 9 ilmek düz öreceğim. 1 2 9 düz ördüm. Burada da 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Tekrar edeyim. Başta 4 ilmek haroşamı ördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. Kestikten sonra 9 ilmek düz ördüm. Tekrar 2 ilmeği bir alıp kestim. Şişimde 17 ilmek kalana kadar bu şekilde ortadaki ilmekleri düz olarak örüyorum. İlerledim. Şişimde 17 tane ilmeğim kaldı. Diğer taraftaki kesmelerde simetri olma açısından bunu nasıl ayarladık bakalım. Baştaki 4 ilmeğim haroşa olacaktı. Bu 4 ilmeğim haroşa. 2 ilmeği bir alıp kesiyordum. Bunu bir ilmek olarak sayıyorum. Ve 9 düz örüyordum. 2, 4, 6, 8, 9. Bu 2 ilmeği de bir alıp kesiyorum. Simetri görüntüyü sağlamış oluyoruz. Bu 2 ilmeği bir alıp kestim. 17 ilmek kalmıştı ya. 2 ilmeği kestim ve 9 ilmek düz örüyorum. 1 2 9 ilmek düzümü ördüm. Şişimde 6 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada ilmeğimin yönünü düzeltmeme gerek yok. Kalan 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Haroşanızı bildiğiniz gibi örebilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir. Tekrar edeyim. Kafası karışan arkadaşlarım oluyor çünkü. Şimdi örgümün arka yüzünde baştaki 4 ilmek haroşamı örüyorum. Şişimde 4 ilmek kalana kadar ortadaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka tarafta kesme vesaire hiçbir şey yok. Sadece baştaki ve sondaki 4 ilmek haroşamı örüyorum. Ortadaki ilmeklerim ters. Arka yüzde başka bir detay yok. 4 ilmek kalana kadar ortadaki ilmekleri ters olarak örelim. İlerledim. Şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Benim için arka yüzde bütün ilmekler ters olarak olmuş oldu. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. İlk sırada ne yapmıştık? 4 noktada kesme yapmıştık. Şimdi artık sadece bu 4 ilmeğim haroşamın dibinde kesmeler yapacağım. Başta ve sonda. Örgümün ön yüzünde bu kesmeler yapmaya devam edeceğim. Baştaki 4 ilmek haroşamı ördüm. Yine burada 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp düz olarak kestim. Ortadaki ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Şişimde 6 tane ilmeğim kalana kadar.
Şişimde 6 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6. Başta ne yapmıştık? 4 ilmek haroşamı ördüm. Yanında 2 ilmeği bir alıp kestim, yönünü düzeltip. Ortadaki bütün ilmeklerim düz. Şişimde 6 tane ilmeğim kaldı. Bu haroşamın dibindeki 2 ilmeği bir alıp düz olarak kestim. Kalan 4 ilmek haroşamı örüyorum. Yine sizler haroşanızı burada bildiğiniz gibi çalışıyorsunuz. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka tarafta da baştaki 4 ilmeğim haroşa, ortadaki bütün ilmeklerim ters, son 4 ilmeğim yine haroşa. Sıramızı örelim, tekrar ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Baştaki ve sondaki 4 ilmeğim haroşa, ortadaki ilmeklerim ters olacak şekilde. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Baştaki 4 ilmek haroşamı çalışıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum düz olarak. Şimdi ortadaki bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şişimde 6 tane ilmek kalana kadar. İlerledim. Şişimde 6 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 4 ilmek haroşamı örüyorum. Hiçbir zorluğu yok aslında. Arka yüzden de baştaki ve sondaki 4 ilmeğimi haroşa örüyorum. Ortadaki ilmeklerim ters. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğimde baştaki 4 ilmek haroşamı çalışıyorum. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ortadaki ilmeklerim düz. Şişimde 6 tane ilmeğim kalıyor. Bu 4 ilmek haroşamın dibindeki 2 ilmeği kesiyorum. 4 ilmeğimi haroşa örüyorum. Böyle böyle yakamızı kesmeler yaparak devam edelim. Ta ki şişimizde 46 tane ilmeğimiz kalana kadar. 62 ilmekle başlamıştık, kesmeleri tamamladığımızda şişimizde 46 tane ilmeğimiz kalacak. Bu aşamaya kadar örgümüzün sadece ön yüzünde bu 4 ilmeğimizin dibinde kesmeler yaparak sıralarımızı tamamlayalım. Yakamızı tamamladık, kesmeleri tamamlamış olduk. Şu an şişimde 46 tane ilmeğim var. En son ön yüzde bu 4 haroşamın dibinde kesmemi yaptım. Ortadaki düzlerimi ördüm. Yine burada kesmemi yaptım. Kalan haroşamı ördüm. Arka yüzden de ilmekleri olduğu gibi ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu aşamada örgümüzde başında ve sonunda artışlar yapacağız. 4 ilmek atarak sağına soluna artışlar yapacağız. Bunlar bizim düğme ilik için pat çalışmalarımız olacak. Kısaca tekrar edeyim. Yakamızı 62 ilmek atarak başlamıştık. Kesmeler yaptık. Kesmelerimiz 16 tane eksilince 46 ilmeğe düştü. 4 ilmek sağında 4 ilmek solunda yakamızda artışlar yapacağız ve 54 ilmeğe ulaşacağız. Robamızı da 54 ilmek üzerinden dağıtarak hemen ayrımlar yapıp roba için artışlar yapmaya başlayacağız. Bunun için bu arada yakamızın ön yüzünde de şimdi yakamızı şöyle ters olarak katlayacağımızı düşünelim. Burası bizim örgümüzün arka yüzü olacak. Burada ters örgüler kuracağız. Yakamın ters yüzünde de düz örgüler yapacağız. Bu detaya dikkat edelim. Yanlış kurmayalım yaka çalışmasını. Şimdi örgümün başlangıç kısmında 4 ilmek artıracağım. Baştaki artırmayı dilediğiniz gibi bildiğiniz teknikle yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle çapraz bir görüntüyle 1, 2, 3, 4 ilmek artırabilirsiniz. Ya da benim gibi örerek de artırabilirsiniz. Ben bu teknikle yapacağım. İlk ilmeğime girdim şu şekilde ve ördüm. Ördüğüm şişime takıyorum. Tekrar bunu örüyorum. Birinci artırmamı yaptım. 2, 3, 4 ilmek artırmış oldum. Şimdi burada baştaki 7 ilmeğimi örgümüz boyunca pat çalışması 7 ilmek haroşa çalışacağız. Örgümün başında ve sonunda. Hemen burada isterseniz haroşa örgülerimize başlayalım. 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haroşasını düz örgüyle çalışan arkadaşlar yine bildiği gibi yapabilirler. Kafanız karışmasın. Siz de burada 7 ilmeğinizi düz olarak öreceksiniz. Şimdi burası benim örgümün arka yüzü. Dediğim gibi baktığımda yakamın düz yüzü görünse de burası örgümün benim arka yüzü. Buradaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümüzün sonuna kadar örelim. Yine bu tarafta da 4 ilmek artış yapacağız. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Yine burada örerek artıracağım ben.
1, 2, 3, 4 ilmek artırdım. Şişimde toplam 54 tane ilmeğimiz oldu. Hemen burada roba dağılımına başlayacağız ve burası bizim örgümüzün düz yüzü. Düz örgülerle örgümüzü öreceğiz. Baştaki 7 ilmeğimiz, sondaki 7 ilmeğimiz, ön yüzden arka yüzden haroşa olarak çalışacağız. Bunun için dağılımı nasıl yapacağız? 54 ilmeğimiz var. Önlere 11, kol 5, arka 14, kol 5, önler 11. Tabi 7 ilmeğimiz haroşa, 4 ilmek düz olarak ayarlayacağız. İşaret takmıyorum. Zaten ördükçe artış yapacağımız yerler belli olacak. Bu 2 ilmeğimizin, şuradaki aradaki 2 ilmeğimizin, daire içine aldığım bu 2 ilmekler de bizim roba artışlar için sabit 2 ilmeğimiz olacak. Örgümüzün her ön yüzünde sağında solunda gizli artırmalar yapacağız. Başta 7 ilmek haroşamı örüyorum. İki, 4, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. 4 ilmek düz örüyoruz. Çünkü toplamda ön tarafta 11 ilmek çalışmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek çalışmış oldum. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Gizli artırmayı ipimi çeviriyorum. Çapraz olarak şişime takıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Aradaki sabit 2 ilmeğim. Şu daire içindeki. Yine burada bir gizli artırma yapıyorum. Kol için 5 ilmek düz örüyorum. 1, 5 ilmek düzümü ördüm. Yine aradaki sabit 2 ilmeğimden önce bir gizli artırma. 2 düz örüyorum. Bir gizli artırma. Arka ilmeklerim 14 ilmek düz örüyorum. Gizli artırmadan sonra 14 ilmek sayarak düz örelim. 1, 2, 14 ilmek ördüm. Bir gizli artırma, aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerim için 5 düz örüyorum. 1, 2, 5 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, ön ilmeklerimde 11 tane. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 7 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Yani 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Kalan 7 ilmeğim de benim haroşa pat çalışmam. 2, 4, 6, 7. Tabi sizler haroşanızı düz olarak örüyorsanız düz olarak örebilirsiniz. Bunu birkaç defa söyledim, farkındayım. Şaşıran arkadaşlarım oluyor o yüzden. Şimdi ben başta örgümü çevirdim. Örgümün arka yüzündeyim. 7 ilmek haroşamı çalışıyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yok. 2, 4, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Artırmalar sadece örgümüzün ön yüzünde olacak. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğim haroşa, ortadaki ilmeklerim ters olarak çalışıyorum. Örgümün arka yüzünde hiçbir detay yok. Yaptığım gizli artırmaları da şöyle çapraz olacak şekilde örgümü bozmadan örüyorum ki açılmadan örelim. Delikli bir görüntü oluşmasın. Buna dikkat edelim. Gördüğünüz gibi yakamın düz yüzü ama örgümün başlangıç yeri ters olarak devam ediyor. Bu detay sizi şaşırtmasın. Şişimde 7 ilmeğim kalana kadar ters olarak örelim. Kalan 7 ilmeği de haroşa olarak tamamlayalım. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada yine bu sabit 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapacağız. Baştaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 7 ilmek haroşamı ördüm. Burada gizli artırma noktasına kadar 5 düz örmüş oluyorum. Sabit 2 ilmeğime kadar yani. 1, 2, 3, 4, 5. Bu defa bu sırada ön tarafta 12 ilmeğimiz olmuş oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi şurası benim sabit 2 ilmeğim.
Bir gizli artırma, aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, kolda bu defa sabit 2 ilmeğime kadar. İsterseniz sizler şaşırırsanız tabi bu 2 ilmeğinizin sağına soluna işaretler takabilirsiniz. Ama ben şimdi size birkaç sıra örene kadar sayıları da vereceğim. Gizli artırmamı yaptım. Kol için bu defa 7 düz örüyoruz. 1, 2, 7 ilmek düz ördüm. Şurası benim sabit 2 ilmeğim. Bir gizli artırma, aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, arka ilmeklerim. Arkada da bu sıra 16 tane örüyorum. On altı ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, 2 sabit ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma, kol için 7 ilmek düz örüyorum. Gizli artırmadan sonra 1, 2, 7 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, ön ilmeklerimdeyim. Burada da kalan ilmeklerim zaten 12 ilmekti. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 5 tane düz örüyorum. Son kalan 7 ilmeğim haroşa olarak pat çalışmamı tamamlıyorum. Örgümü çevirdim. Arka yüzde baştaki ve sondaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ortadaki ilmeklerim ters. Arka yüzde artırma vesaire hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece ilmekleri olduğu gibi örüyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Ortadaki ilmeklerim ters. Benim için arka yüzde bütün ilmekler ters oluyor zaten. Şişimizde 7 ilmek kalana kadar ortadaki ilmekleri ters olarak örerim. Son 7 ilmeğimizi de haroşa olarak örelim, ön yüze geçelim. Sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baktığımda şu 2 sabit ilmeğim belli oluyor. Bu örgümüzün ön yüzüne geçtiğimizde 2 sabit ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyoruz. Dediğim gibi dilerseniz buraları işaret takabilirsiniz belli olmuyorsa. Şurası 2 sabit ilmeğin bunun sağında solunda artışlar yapıyorum. Yine burada da şurası 2 sabit ilmeğim sağında solunda artışlar yapıyoruz. Şurası 2 sabit ilmeğim sağında solunda artışlar yapacağız örgümüz boyunca. Onun dışında bir zorluğu yok zaten. Örgümüz düz örgülerle ilerliyor. Sadece başındaki ve sonundaki 7 ilmeğim haroşa ön yüzden arka yüzden. Burada da yine artışları tekrar beraber yapalım. Baştaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sabit 2 ilmeğime kadar bu defa 2, 4, 6 tane düz örüyorum. Yani toplamda ön tarafta bu sefer 13 ilmek çalışmış oluyoruz. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şurası benim 2 sabit ilmeğim. Bir gizli artırma. 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerim burası. Kol ilmeklerim de bu sırada 9 düz oldu. Gizli artırmadan sonra 9 düz örelim. 1, 2, 9 düz ördüm. Bir gizli artırma, aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, arka ilmeklerim de bu sırada 18 oldu. Gizli artırmadan sonra 18 düz örelim. ...18 ilmek düzümü ördüm. Şöyle baktığımda biraz daha belli olmaya başladı. Şurası benim gizli artırmam. 2, 4, 6, 8, 10, 18. Bir gizli artırma. Aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerim 9 taneydi. 9 ilmek düz örüyoruz. 1, 2,
9 düz ördüm. Bir gizli artırma, sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Ön ilmeklerim 13 taneydi zaten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 7 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Alt ilmek düz ördüm. Şişimdeki kalan 7 ilmeğim haroşa. Bir dahaki sırada ilik açalım isterseniz. İlik açma yerine geldik. Şurada bir tane ilik çalışırız. Örgümün arka yüzünde yine baştaki 7 ilmeğim haroşa. Ortadaki ilmeklerim ters. Son kalan 7 ilmeğim haroşa. Tekrar ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Burada 1, 2, 3 diş haroşam görünüyor. 3 olur, 4 olur. Bu aşamadan sonra birinci iliğimizi çalışalım isterseniz. Bunun için başta 3 ilmeğimi çalışıyorum. Şişime şöyle ipimi doladım. Şişimin üzerine şu şekilde ipimi attım. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp haroşa olarak kesiyorum. Sizler nasıl yapıyorsanız haroşanızı, ilinizi de o şekilde açabilirsiniz. Kestim ve 1, 2 haroşa ördüm. Toplamda 2, 4, 6, 7 ilmeğimi çalışmış oldum. Aynı zamanda iliğimizi de açtık. Yine ön taraftayım ve şu sabit 2 ilmeğim benim. Dediğim gibi sizler anlamıyorsunuz, mutlaka bu 2 ilmeği sağına soluna işaret alabilirsiniz. Az çok benim için belli oluyor. Ben örebiliyorum rahat bir şekilde. Karıştıran, öremeyen arkadaşlarım bu sabit 2 ilmeğimizin sağına soluna mutlaka işaret alsınlar. Artışlar yapmaya devam ediyoruz. Bu arada birinci iliği çalıştık ya. Kaç sırada bir ilik yapacağız onu ilerleyen video süresinde söyleyeceğim. Ben de tam kestiremedim şu anda. Kaç sırada bir açalım. 7 ilmek haroşamdan sonra 2, 3, 4, 5, 7 ilmek düz ördüm. Bu sırada öndeki ilmeklerim 14 oldu toplamda. Ve sabit 2 ilmeğimdeyim. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerim de bu sırada 11 tane oldu. Sabit 2 ilmeğime kadar. Şuraya kadar. 11 düz örelim. 1, 11 ilmeğimi ördüm. Sabit 2 ilmeğimi gördüm zaten. Bir gizli artırma. 2 düz örüyorum. Bir gizli artırma. Arkadaki ilmeklerim bu defa burada 20 tane oldu. 20 ilmeğimi örüyorum. Dokuz, 20 ilmeğimi ördüm. Zaten sabit 2 ilmeğime geldim. Bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerim 11 taneydi. 11 düz örüyorum. 1, 11 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Ön ilmeklerimde 7 ilmeğim kalana kadar düz örüyorum. Yedi tane düz ördüm burada. Şimdi kalan 7 ilmek haroşamı çalışıyorum. Örgümü çevirdim. Arka yüzde baştaki ve sondaki 7 ilmeğim haroşa. Ortadaki ilmeklerim ters. İlk için doladığım ilmeğimi de yine geldiği gibi örüyorum. Haroşa olarak örüyorum. İliğimiz ortaya çıkıyor zaten. Tekrar ön yüze geçelim. Artışları son defa yine beraber yapalım. Sonrasında bizler gerekli uzunluğa gelene kadar robamız örüp ilerleriz. Ön yüzündeyim. Şöyle baktığınızda katladığımızı düşünün yakayı. Örgümün düz yüzüyle yine bedenimin düz yüzü şu şekilde üst üste gelerek bu görüntüyü sağlamış olacağız. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim ve artışlar yapmaya devam ediyorum. Baştaki 7 ilmek haroşamızı örelim. Sabit 2 ilmeğim şu noktaya kadar 2, 4, 6, 8 düz örmüş oluyoruz.
Bu sırada da ön için toplamda 2, 4, 15 ilmek çalışmış olduk. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerim de burada sabit 2 ilmeğime kadar, şuraya kadar 13 düz öreceğim. ...13 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Arka ilmeklerim de bu sırada 22 tane oldu. Şu sabit 2 ilmeğime kadar 22 ilmeğimi örüyorum. Sabit 2 ilmeğime geldim. Bir gizli artırma. 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerim için 13 düzümü örüyorum. On üçüncü ilmeğimi ördüm. Sabit 2 ilmeğimi gördüm zaten. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Ön ilmeklerimi örüyorum. Ön ilmeklerimde de 15 ilmeğim vardı. 7 ilmeğim kalana kadar düz. Kalan 7 ilmeğim haroşa. Arka yüzden de baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi yine haroşa, ortadaki ilmekleri ters olarak örüp ön yüze geçelim. Arka yüzden de sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baktığımızda örgümüzün her ön yüzünde bu 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyoruz. Başka bir detay yok. Arka yüzde zaten ilmekleri ters olarak örüyoruz. Artışlar sadece örgümüzün ön yüzünde. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimiz haroşa. Ve ilik çalışmamızı da 8 diş haroşa sırası sonrası açalım. Sizler yine kendi tercihinize göre 7 sıra sonra 8 diş sıra çalışacağım. Sonra ikinci iliğimi çalışacağım ben. Bu aralıklar bizim için iyi olur. Şimdi yine örgümün ön yüzünden geçerken bu sabit 2 ilmeğimizin sağda solunda artışlar yapacağız. Bu sırada ön tarafta sabit 2 ilmeğimize kadar 16 tane ilmeğimiz olacak. Artış yapacağız. 2 düzümüzü öreceğiz. Kolda da bu sırada artış yaptıktan sonra gizli artırmadan sonra 15 düz öreceğiz. Yine sabit 2 ilmeğimi görünce sağında solunda artışlar yapacağım. Arkada da bu sırada 24 ilmeğimiz olacak. Böyle böyle artışlar yaparak yeterli roba uzunluğuna gelelim. Sonra kolları ayırıp sadece kolları çalışacağız. Kolu bitirdikten sonra beden örgüsüyle devam edeceğiz. Bizler bu artışları yaparak sıralarımıza devam edelim. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu 2 ilmeği sağına soluna işaretle takabilirsiniz. Ya da benim gibi sayarak ilerleyebilirsiniz. Ön tarafta her örgümüzün ön yüzünde 1 ilmek artıyor. Kolda da 2'şer ilmek artıyor. Arkada da 2'şer. Çünkü şurada sağında solunda artışlar oluyor ya, arkada da aynı şekilde. Örgümüzün her ön yüzünde arkada 2'şer, kolda 2'şer, önde birer ilmek artarak bu sabit 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyoruz. 8 sıra sonra da ikinci iliğimizi çalışalım. Tekrar sonra beraber devam edelim. Artışlarımı tamamladım. Bunu 14 defa yaptım. İkinci iliğimi de çalıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşa sırası sonrası ikinci iliğimi açtım. Roba artışlarımı da 14 defa yaptım. Örgümün her ön yüzünde bu 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yaparak roba artışlarımızı 14 defa tekrar ettik. Eğer tabii ki sayması da biraz zor oluyor ipin yapısından dolayı. Bunu nasıl hesaplarız? Robayı ayırırken ön tarafta biliyorsunuz 11 tane ilmeğimiz vardı. 14 tane de gizli artırma yapınca ön tarafta şu sabit 2 ilmeğime kadar 25 tane ilmeğim oldu. Bu şekilde saydığınızda kaç tane artırma yaptığınızı bulabilirsiniz. Ancak bu artırmalardan sonra bir turda şu kol evinin biraz daha rahat ve uzun olmasını istediğim için burayı da ölçtüm. 14 santime yakın çalışmış olduk. En sonunda hiç artırma yapmadan bu 2 ilmeğimizin sağında solunda artış yapmadan bir sıra daha ördüm ki şu kol evimiz biraz daha uzun, rahat olsun. Siz de isterseniz bu detayı da yapmayabilirsiniz ama ben bir tur hiç artırma yapmadan da tekrar örgümün ön yüzünden ördüm. Sonra örgümün arka yüzünden ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Dediğim gibi 14 defa gizli artırmayı yaptık. Ön taraftan ilerleyeceğim şu sabit 2 ilmeğime kadar. Sadece kolları çalışacağız. Önce bu kolu, sonra diğer kolu çalışacağız. Artışları tamamlamış olduk. Baştaki 7 ilmek haroşamı çalışıyorum. Düz örgülerime geçtim. Düz olarak ilerliyorum. 2 sabit ilmeğime kadar ördüm. Burada 25 tane ilmeğim var. Bu 2 düz ilmeğimden bir tanesini ön tarafa dahil edeceğim. Bir tanesi de kola dahil edeceğim. Buradaki 2 sabit ilmeğimi de yine
Birini kola, birini bedene olacak şekilde ayıracağız. Ön tarafta bir ilmeği de ekleyince şu an şişimde ön için 26 tane ilmeğim oldu. Şöyle isterseniz yardımcı şişe geçebilirsiniz. Ben aynı misinalı şişte öreceğim şimdi. Kol çalışmamızı ayırarak öreceğiz burada. Diğer sabit 2 ilmeğime kadar ilerliyorum. İlerledim 2 sabit ilmeğime kadar. Buradaki 2 ilmekten bir tanesini de kola dahil ediyorum. İlerlemiyorum. Örgümü çeviriyorum. Sadece burada kol çalışmamız olan ilmekleri saydım. Doğru saydıysam 35 tane ilmeğimiz oldu bu. Birer ilmekleri de dahil edince. Örgümün arka yüzünden ters, ön yüzünden düz olarak bu 35 ilmeğimi öreceğim. Yeterli uzunluğa gelene kadar. Örgümü çeviriyorum yine bu ayırdığım yerden. Şimdi düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Yine ayırdığım yere kadar bu 35 ilmeğimi sonuç olarak ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Sonra kol ağzındaki lastik çalışmasına geçeceğiz. Oraya geçerken de kesmelerimiz olacak. O noktaya kadar kolumuzu uzatalım. Gelelim. Çalışmamda yeterli uzunluğa geldim. Santim olarak ölçtüğümde 16 santim civarı çalışmış olduk. İçeriden de sıralarımı saydığımda şu ayırdığım noktadan 45-46 sıra civarı çalışırsınız. Bu uzunluğu tabii kendi tercihinize göre, bebeğinizin kalıbına göre daha uzun veya kısa da çalışabilirsiniz. Kolu örerken katlarsınız, şu şekilde bakarsınız. Gözünüze geniş geliyorsa ördükçe yanlardan 1-2 ilmek eksilterek kol ucuna doğru eksilterek örebilirsiniz. Zaten biz kol ağzında eksiltmeler yapacağız lastik kısmına geçmeden ama yine dediğim gibi örgümüzün başında ve sonunda kolun biraz daha derli toplu dar olmasını istiyorsanız da birer ikişer ilmek eksiltebilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kol ağzındaki lastik çalışmasına geçeceğiz. Tabi bu 35 ilmeğimizde eksiltmeler yapmamız gerekiyor. Lastik çalışmamızın biraz daha eksik sayıda kurmamız gerekiyor. Bunu yaparken ben burada bir ters bir düz lastik çalışmasına başlayacağım. Aynı zamanda tersleri örerken içinde kesmeler yapacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki düz. Hemen bu yanında tersimi örerken 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Aynı zamanda eksiltmiş oldum. Kesmemi yaptım. Hem bir ters bir düz lastik kurulumunu yapıyorum. Aynı zamanda da kesmelerimi yapıyorum bu sırada. 35 ilmeğimizi 22-23 ilmek kalana kadar keseceğiz. Bir düz ördüm. Yanındaki tersimi örerken yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. Aynı zamanda tersimi ördüm tabi. İlmek alış şeklimden dolayı ters örgümün içinde kesmem daha düzgün olduğu için bu şekilde yapıyorum. Sizler dilediğiniz gibi kol ağzındaki lastik çalışmanızı eksiltebilirsiniz. Bir düz ördüm. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Baktığımda hem bir ters bir düz lastik kurulumunu yapıyorum hem de ilmeklerimi eksiltiyorum bu sırada. İlmeklerimi eksilttim. Bakalım kaç ilmeğim kaldı? 2, 4, 6. 24 ilmeğimiz kaldı. Şimdi örgümü çevirdiğimde de arka yüzde terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz olarak yine lastik çalışmamıza devam edeceğiz. Bu elimizde kalan ilmekleri benim 24 ilmeğim kaldı. Lastik çalışmamızı bir ters bir düz olarak yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Sonra bütün ilmekleri keseceğiz ve kol çalışmamızı tamamlamış olacağız. Şu ilmeğim düz, üzerine düz örüyorum. Yanındaki ters. Ters olarak örüyorum. Lastik çalışmamda yeterli uzunluğa geldim. Şimdi sıra sayılmadığı için santim olarak bakalım. 3 santim lastik çalışmamı örmüş oldum. Bütün ilmeklerimi keseceğim burada. Bildiğiniz kesme tekniğiyle ilmeklerinizi kapatabilirsiniz.
Bütün ilmeklerimi kestim. Şu kalan ipimi de bırakıyorum. Dikişte kullanacağım. İpimi buradaki arka taraftan koltuk altına bağlayarak devam ediyorum. Diğer koltuk altına doğru geldiğimde buradaki iki ilmeğimden bir tanesini arkaya, bir tanesini yine kola dahil edeceğim. Sabit iki ilmeğime geldim. Bu ilmeğimden de bir tanesini arkaya dahil ettim. Şimdi kol çalışmama geçiyorum. Buradaki iki ilmeğimden bir tanesini de kola dahil ediyorum ve kol için 35 ilmeğim var. Örgümü çevirdim. Arka yüzden bu 35 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar şu ayırdığım noktaya gelince ön yüze geçiyorum. Düz olarak örüyorum. Kol çalışmamızı burada şu. Diğer tarafta nasıl çalıştıysak aynı şekilde çalışalım. Aynı uzunlukta kol ağzına lastik çalışmasına geçerken 24 ilmeğe düşürmüştük. Yine aynı ilmek sayısına düşürüp lastik çalışmasını yapalım. İlmekleri kapatalım. Tekrar sonra beraber devam edelim. Burayı göstermeme gerek yok zaten. Şu noktayı çalışalım. Diğer kol çalışmasını da tamamladım. İlmeklerimi kestim. İpimi burada ön tarafta koltuk altından bağlıyorum. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Şişimde kalan son 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün iç yüzüne geçiyorum. Ters yüzünden de ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğim haroşa, ortadaki bütün ilmeklerim ters. Tabi bu sırada koltuk altı birleşmesini de yapmış oluyorum. Beden örgülerimizle örüp devam edeceğiz. Başka bir detay olmayacak hırkamızda şimdilik. Örgümü çeviriyorum. Şimdi bu iç yüzünden geçerken şu kol altındaki ayrıklıkta birleşmiş olacak. Ters örgüyle devam ederek öreceğiz. Baştaki 7 ilmeğim haroşa. Sırası geldiğinde elimizi çalışmayı unutmayalım. Şimdi bu kol altındaki ayrıklığı örüyorum. Bu haliyle birleşmiş oluyor. İlerledim diğer koltuk altına doğru. Şurada da birleştirmemi yapmış olacağım. Örgümün beden çevresinde bu arada 96 tane ilmeğim oldu. Bu ilmek sayısı biraz benim gözüme geniş geldiği için burada koltuk altında, diğer tarafta da yapabilirdim aslında. Eğer orayı örüp geçmediyseniz bu aşamada burada da iki ilmeği bir alıp eksiltelim. Kol altında bir ilmek eksiltmek istiyorum. Bu iki ilmeği bir alıp kestim. Şimdi ilerliyorum. Diğer tarafta da örgümün ön yüzünden geçerken koltuk altında bir ilmek daha eksilteceğim ben. Bu 96 ilmeğimizden 2 ilmek 4 ilmek eksiltebilirsiniz. Ya da şöyle ortalayıp hırkanızı katlayıp bakarsınız, genişliği sizin için uygunsa bu eksiltmeleri yapmayabilirsiniz. Benim için biraz geniş oldu sanki, o yüzden bu püf noktayı da size söylemek istedim. Kendiniz karar verirsiniz. Koltuk altında birer ikişer ilmek eksiltebilirsiniz hırkanız için. Şimdi ilerliyorum. Burada da koltuk altım birleşmiş oldu. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğimde baştaki sondaki 7 ilmek haroşamı, pat çalışmamı yapıyorum. Ortadaki ilmeklerimi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örüyorum. Sırası geldiğinde de iliğimizi çalışalım. 8 diş haroşa sırası sonrası ben iliğimi çalışmıştım. Bu şekilde çalışarak hırkamız bir miktar örelim. Şimdi bir detay olmadığı için buraları bizler tamamlayalım. Sonra yine beraber devam ederiz. Şöyle ortaladığınızda bakarsın gözünüze geniş geliyor olabilir. Birer tane ilmek eksiltebilirsiniz. Ufak tefek oynamaları sizler kendi örgünüzde yapabilirsiniz. Örgümün beden çevresini örerek ilerledim. Koltuk altından itibaren ölçtüğümde de yaklaşık 23 santim çalışmış oldum. Bu santim uzunluğu sizin ördüğünüz hırkaya göre değişebilir. Bakarsınız şöyle ilerledikçe zaten uzunluğunu da göz kararı ayarlayabilirsiniz. Katlayıp ortalayıp bakıp beden uzunluğunu ayarladığınızda sonra bu baştaki 7 ilmek, sondaki 7 ilmek haroşamız devam edecek. Ortadaki ilmeklerimiz
bir ters bir düz olarak lastik çalışması yapacağız etek ucunda. Sonra bütün ilmekleri kesip kapatınca hırkamızı tamamlamış olacağız. Ancak ben bu çalışmamızda sizlere cep çalışması da göstermek istiyorum. Bu tekniği de beraber öğrenmiş olalım. Daha önce anlattığım kadife iple yaptığım hırkamda önce hırkayı tamamlamıştım. Sonra ayrı olarak cep çalışmasını örüp hırkamıza dikmiştim. Buradaki cep çalışmamızda önce ilmekleri ayıracağız. Sonra örgümüzü tamamlayacağız. Ayırdığımız ilmeklerde de tekrar cebimizi çalışacağız. Örerek yaptığımızda daha anlaşılır olacak tabii. Şimdi ben örgümün ön yüzünden ilerleyeceğim. Bunun için baştaki pat çalışmamı örüyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Yedi ilmek haroşamı çalıştım. Yanında 3 ilmek düz örüyorum. Baktığımda başta 10 ilmek çalışmış oldum. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi burada şişimdeki 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şu ilmekler bizim cebimizin genişliği için yeterli görünüyor. 12 ilmeğimizi ayrı bir şişe aktaracağım ben. Sizler burada mesela farklı bir ipe iğneyi geçirdiğinizi düşün. İğne yardımıyla da şöyle ipte bekletebilirsiniz. Farklı bir aparata aktarabilirsiniz ya da benim gibi başka bir şişe aktarabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ilmeğimi şöyle aktardım. Ve bu ipimi şöyle örgümün arkası yüzünü çevirdiğimde bu her ilmeğimin dibinde ters ilmeklerim, sıralarım görünüyor ya. Her birinin içinden ilmek çıkaracağım. Şuradan ilmek çıkaracağım atlamadan. Bu ilmeğimin arkasındaki yerden hemen çıkarıyorum. Tek telinden şöyle belli oluyor zaten. Sıra sıra her biri ilmeğimin arkasından tekrar ilmek çıkarıyorum. 12 ilmek çıkarmış olacağız tabii ki. Bu şişimi aldım. 12 ilmeğim bekleyecek. Önce hırkamın beden çevresini tamamlayacağım. Sonra bu 12 ilmeği çalışacağız. Bu 12 ilmeği dilerseniz bir ip üzerinde, yardımcı bir aparat üzerinde ya da benim gibi böyle küçük misinalı şişiniz varsa onu da aktarabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. Şişe aktardığınızda belki ilmekleri toplamakta zorlanabilirsiniz. İpi üzerinde de bekletebilirsiniz. Sonra zaten öreceğimiz zaman şişe aktarıp örersiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimi tekrar topladım, elde ettim ve örmeye devam edeceğim. Örgümün sonuna kadar örüyorum. İpimin yeterli olup olmayacağından emin olmadığım için tek tarafta cep çalışacağım. Ben aslında diğer tarafta da aynı şekilde yapmak istiyordum. Sizler isterseniz 2 tane cep çalışabilirsiniz. Onun da sayısını nasıl ayarlayacağız hemen göstereyim size, ilerleyelim. İlerledim düz örgülerle. Şişimde 22 tane ilmeğim kaldı. Diğer tarafla simetrik olacak şekilde sayıları nasıl ayarlarız onu anlatacağım. Eğer benim ipim yetseydi ben burada da cep çalışacaktım. İpim yetmeyeceği için düz olarak örüp geçeceğim. Şimdi burada da cep çalışmak isteyen arkadaşlarım, bizler ne yapmıştık? Başta 10 ilmeğimizi çalışmıştık. Sonra 12 ilmeği ayrı bir şişe aktarmıştık. Buraya geldiğimizde de toplamda ne oluyor? 10 artı 12 22 ilmek. Burada da 22 tane ilmeğim var. Bu noktada bu 12 ilmeği, baştaki 12 ilmeği ayrı bir aparata aktarıyoruz. Sonra tabi arka taraftan ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bu noktaya geldiğimizde 3 düzümüzü örüyoruz. Sonra kalan 7 haroşamızı örüyoruz. Buradaki 12 ilmeği de ayrı bir aparata aktarmış olarak örgümüze devam edeceğiz. Cep çalışmamızı da burada kurmuş oluyoruz. Ayarlamamızı da bu şekilde yapmış olacağız. Şimdi ben örerek geçiyorum. Burada cep çalışmayacağım için örgümün sonuna kadar gördüğüm gibi örüyorum. Arka yüzden de sıralımızı örelim. Tekrar ön yüze geçelim. Hemen ben etek ucundaki lastik çalışmama başlayacağım. Arka yüzden de ilerliyorum. Burada ilmekleri zaten yine ters olarak örüyoruz. Topladığım, önde bekleyen ilmeklerimin arkasından topladığım ilmekleri de normal ters olarak örüyorum.
Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Baştaki 7 ilmek haroşamı da çalıştım. Şimdi lastik çalışmasına başlayacağım etek ucundaki. Sizler dilerseniz 2-3 sıra daha örüp ondan sonra lastik çalışmasını kurabilirsiniz. Yani şöyle ki cep çalışması lastik çalışmasıyla çok dip dibe gelmesini istemiyorsanız nasıl zevkinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Baştaki 7 ilmek haroşamı yine aynı şekilde haroş olarak örmeye devam edeceğim örgümün sonuna kadar. Ortadaki ilmeklerim bir ters bir düz olacak. Şimdi 7 ilmek haroşamı çalıştım. Yanındaki ilmeğim düz, ters, düz, ters olarak lastik çalışmasına başladım. Şişimin sonundaki 7 ilmeğe kadar bir ters bir düz olarak örelim. İlerledim bir ters bir düz olarak. Şişimde 7 tane ilmeğim kaldı. Bu kalan ilmeğimi de haroş olarak örüyorum. Burada bir değişiklik yok. Örgümün arka yüzünde de baştaki ve sondaki 7 ilmeğim haroşa, ortadaki ilmekleri de düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters yapacağız. İki, 4, 6, 7 ilmeğimi çalıştım. Buradaki ilmeğim ters, yanındaki ilmeğim düz. Belli oluyor zaten. Ters, tersin üstünde ters, düzün üstünde düz olarak lastik çalışmamızı öreceğiz. Kenardaki 7 ilmek haroşamıza devam edeceğiz. Yeterli uzunluğa gelene kadar bu şekilde çalışalım. Sonra bütün ilmekleri keselim ve cep çalışmasıyla devam edelim. Evet, etek ucundaki lastik çalışmamı da tamamladım. Baştaki ve sondaki ilmeklerim haroşa, iç yüzden de aynı şekilde tabii ki ve ortadaki ilmeklerimi de bir ters bir düz lastik çalışmasıyla tamamladım. Uzunluğu da 7 sıra çalışmış görünüyorum. Bu uzunluğu da yine tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. 1-2 sıra eksik veya fazla olması fark etmez. Ölçtüğümde de 3,5 santim çalışmış görünüyorum. Şimdi cep çalışması için şu haliyle şişinize aktarırsınız. Şöyle başlayalım. Şu şekilde kaydırdım. İlmeklerimi şişimin ucuna doğru ipimi buradan bağlıyorum. Birazcık da şurayı uzun bırakabilirsiniz dikişte kullanmak için. Şimdi ters örgülerle bu şekilde örüyorum. ...12 ilmeğimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Şöyle katlayacağımız için bu tarafı düz, şu iç tarafı da ters olarak çalışacağız. Şimdi örgümü çeviriyorum. Burası benim cep çalışmamın düz yüzü olduğu için de bu yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümü çevirdim. Burada yine hepsini ters olarak örüyorum. Belli olmaya başladı. Burası düz, iç tarafı da ters örgüler olarak ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak birkaç sıra örelim. Sonra lastik çalışması yapacağız. Cep kısmının ağız tarafında lastik çalışacağız. Sıralarımızı tamamlayalım. Bir miktar cep çalışmamı ördüm. Bunun derinliğini sizler yine kendi tercihinize göre ayarlarsınız. Ben sıralarımı saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra örmüş görünüyorum. Hemen santim olarak yine ölçüsünü vereyim. Sizler ipinizin kalınlığına göre, yaptığınız hırkanın büyüklüğüne göre bu 12 ilmeği azaltıp çoğaltabilirsiniz.
Sadece bizler yapılış tekniğini anlayalım. Bu mantıkla anlatıyorum. Çok standart bir sayı değil bu cep çalışmasındaki sayılar. Baktığımda da 5 santim uzunluğu görünüyor. Şimdi bu şişimdeki 12 ilmeğimi bir ters bir düz olarak çalışacağım. Sonra bütün ilmeklerimi keseceğim. Bu kadar basit. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki düz, ters, düz, ters, düz, ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Düzün üzerine düz, tersin üstüne ters. Birkaç sıra örelim, sonra bütün ilmekleri keselim. Cep ağzındaki lastik çalışmamda birkaç sıra ördüm. Baktığımda 1, 2, 3, 4 ters sıralarımı saymaya çalışıyorum. 4-5 sıra örmemiz yeterli. Bu lastik çalışmasının uzunluğunu da kendi tercihinize göre ayarlarsınız. Benim artık ipim şu kadar kaldığı için burada ilmeklerimi kesiyorum. Parça iplerim vardı. Onları değerlendirmek istedim. O yüzden ipimin yetmeyeceğinden bahsediyorum. Sizin hırkanızda 3 tane ip çok rahat yeterli olacaktır. İlmekleri keserken çok sıkmıyorum. Kasmasın. Örgümüzle aynı esneklikte kesmeyi yapalım. Bildiğiniz şekilde de bildiğiniz kesme tekniği kullanarak kesmenizi yapabilirsiniz. Bu da fark etmez. Son kalan ilmeğimi de şöyle bir tane olarak ördüm. İpimi şuradan çıkarıyorum. Zaten az kaldı. Koparmayacağım. Şu yan dikişini yaparken kullanırım. Cep dikişinden önce bu sağındaki solundaki ipleri içine alıp temizleyelim. İğne yardımıyla rastgele içeriden ön yüze çıkmayacak şekilde geçiriyorum. Kasmayacak şekilde örgümüzde aynı esneklikte nasıl rahat ediyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Kol altı dikişini de göstereyim size. Bildiğiniz gibi dikebilirsiniz aslında ama burayı da gösterseydiniz keşke diyen arkadaşlarım için kısaca hemen bir dikişini yapalım. İşte dilerseniz yine kadife ipinizle devam edersiniz dikişe ya da kullandığınız hırkadaki ipinin rengine yakın bebek ipiyle de dikebilirsiniz. Fark etmez.
Evet, düğmeleri de dikince hırkamı tamamlamış oldum. Hemen santim olarak ölçülerini vereyim. Omuzdan etek ucuna kadar uzunluğu 36-37 santim civarı oldu. Genişliği 33,5 santim. Kol altından kol ucuna kadar uzunluğu da yaklaşık 20 santim civarı oldu. Tabii benim kullandığım şiş numarasına göre, elimin sıkılığı ve kullandığım ipe göre bu ölçüler ortaya çıktı. Hırkamızın büyüklüğü de 2 yaş uyumlu oldu diyebilirim. Bebeğin kalıbına göre bu ölçüler değişebilir. 1-2 yaş ölçülerinde çok rahat oldu. Küçük yapmak isteyen arkadaşlarım da roba dağılımını daha az sayılarla yaptığında ve şu roba uzunluğunu da 1-2 sıra eksik yaptığında hırkaları küçük olacaktır. Duruma göre ilmek eksiltip veya çoğaltıp hırkanızı büyük ya da küçük çalışabilirsiniz. Daha küçük ölçülerde yapılmış hali de yine videolarımın arasında mevcut. O da 3-6 ay arası uyumlu ölçülerde diyebilirim. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de yapıp denersiniz. Yaptığınız örgüleri, tecrübeleri benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalıma abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Abone olursanız farklı çalışmalarda yine buluşmuş oluruz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.